Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında yine kolaylıkla örebileceğiniz harika bir bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni doğan bebekleriniz için uygundur bu vereceğim sayılar. Çok güzel iki şişli örülen çok kolay bir bot patik modeli yapacağız. Tek parça örgüden oluşuyor. Bunun için gerekli malzemelerin böyle 3 milimetre şiş kullandım. Ve bir adet de tek renk patiklik ip kullandım. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Evet, bu şekilde ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. 48 ilmek atarak şişime başlıyorum. Tek şiş üzerine ilmek atıyorum. İlmeklerimi tek tek sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bu şekilde sayalım. İlmeklerimizi atarken sıkı sıkıya bir ilmek atışı yapmayalım. Şu esnekliği sağlayalım. 48 adet ilmeğimi şişime attım. İpim, başlangıç ipim bu tarafta. Burası örgünün arka yüzü. Şimdi arka yüzünden örmeye başlıyoruz. İlk ilmeği her zaman örmeden bir diğer şişime alıyorum ben. Bir sonrakileri ters olarak örüyorum. İlmeği şişime alıyorum. İpi üzerine atıp ilmeğin içinden çıkarıyorum ve ilmeği serbest bırakıyorum. Ters olarak bu şekilde örüyorum ben. Böyle son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğe geldim. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. İlmeği şöyle geçirdim. Şöyle genişlettim. Düz olarak ördüm. İlk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıksın diye bu işlemi yapıyorum. Şu an örgümün ön yüzündeyim, bakın. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Bir kez daha ters ilmeği göstereyim. İlmeğimi aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. Bu ilmeği serbest bıraktım. Ters olarak bu şekilde örüyorum. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum. Bu şekilde göründüğü gibi haroşa sırasını oluşturuyorum. Toplamda 12 diş haroşa sırası bu şekilde örelim. Yani ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örmeye devam edelim. Evet, bakın böyle sıra sayılarımı tamamladım ben. Birlikte bir sayalım. Örgünün ön yüzünden sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 diş haroşa sırasını örmüş olduk. Şimdi buradan 10 tane ilmeğimizi keseceğiz bu taraftan. Bu taraftan da 10 ilmeği kesilecek. Şimdi başlayalım. Nasıl yapıyoruz? 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Çok sıkı sıkıya bir kapatma işlemi yapmayalım. Biraz gevşek örelim. 2 ilmeğin ikisini birlikte tekrardan ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Bakın böyle 10 ilmek olana kadar kesmeye devam edelim, böyle 2 2. ...48 ilmeğimiz vardı. 38 ilmek kalana kadar böyle keselim. Şu şekilde bakın. Burada 38 tane ilmeğim kaldı. 10 tanesini burada kestik. Şimdi örmeye devam edelim. Böyle ilmekleri ters olarak örüyorum. Yine haroşa örgümüzü uygulayacağız. Sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi buradan gelirken bu taraftaki ilmekleri kesemeyeceğimiz için örgüyü arka yüzünü çevirdiğimde bu taraftan 10 ilmek keseceğiz. Şimdi aynı işlemi yapalım tekrar. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak keselim
Bir ilmek eksildi. İlmeği diğer şişe geçirelim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örelim. İkinci ilmeği de eksilttik. Tekrar 2 ilmeğin ikisini birlikte örelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeği de buradan eksilttik. Şimdi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ilmeğim kaldı. 10 ilmek buradan, 10 ilmek buradan eksilttik. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Ters olarak örüyorum diğerlerini. Haroşa örgüyü uyguluyoruz. Örgünün ön yüzüne gelelim. Şöyle örgünün ön yüzüne geldim. Burada ilmekleri örgünün ön yüzünde ters olarak örelim. Arka yüzünde de ters olarak örelim. Bir diş haroşa sırası oluşturup tekrar örgünün ön yüzüne geçelim. Örgünün ön yüzüne geldim. Bakın şöyle bir diş haroşa sırası ördüm 28 ilmeğimle. Şimdi burada şu delikli kısmı yapacağız. Şöyle şu kordon geçirdiğim, ip geçirdiğim delikli kısım. Bunu yapmaya da bilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini ters olarak ördüm. Sonrasında ipimi şöyle şişime doladım. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Şişime ipimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İpimi bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. İpimi bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Böyle devam edelim. En son 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Geriye 2 ilmek kaldı. Sonuncu ilmeği hep düz olarak örüyoruz. Bu şekilde örgünün arka yüzünü geçmiş olacağız. Ön yüzünü bitirdik. Şöyle örgünün arka yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Bakın bu doladığım ilmeğim. Onu da ters örüyorum. Bakın doladığım ilmeğim. Onu da ters örüyorum. Tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet, bakın bu şekilde şu kordon geçireceğimiz delikli kısımları oluşturmuş olduk. Bundan sonra artık ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sıralarını oluşturalım. Toplam 28 ilmeğimiz var. 28 ilmeğimizde toplamda 5 diş haroşa sırası örelim. 6. sırayı örerken birlikte örelim. Evet, bakın sıraları tamamladım. 1 2 3 4 5 sıra ördüm şu delikli kısımdan sonra. 5 diş haroşa sırası. Örgünün tekrar ön yüzündeyim ve bu ilmekleri keserek örgümü tamamlayacağım. Yine aynı şekilde yapıyorum. Bakın 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Çok sıkı sıkıya bir kapatma işlemi yapmayalım. Gevşek yapalım. Burası ayağımızın gireceği şu kısım olduğu için böyle burada bir esneklik olsun. Sıkı kapatırsak eğer bu esnekliği kaybetmiş oluruz. Böyle devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. Şöyle ipimi uzunca keseceğim. Şöyle ilmeği bakın şişimle çekiyorum. Bu şekilde. İpimi uzun kestim. Neden uzun kestik? Çünkü bu ipimizi patiğimizi dikmek için kullanacağız. Şimdi iğnemizi ipliğimizi geçirelim. Geliyorum. Şimdi tersinden dikeceğiz. Burası düz tarafı. Şöyle tersini çevirdiğimde dikmeye başlıyorum. İlmeklerin şöyle iç kısımlarından batıyorum. Şöyle
Bakın şöyle değil. Hepsini değil. Şu iç kısımda karşılıklı gelen iki kenar ilmeği. Böyle dikerek ilerleyelim. Bu şekilde şu kısma kadar gelelim. Yine burada aynı şekilde şöyle içten ilmekleri alarak dikeceğiz. Bakın şöyle karşılıklı. Evet, dikişini tamamladım. Şöyle düz tarafını çevirelim. Bakın böyle çok kibar görünüyor. Gerçekten çok güzel. Örmesi çok kolay. Bu şekilde taban kısmı. Şu kısmından benim gibi yaptığım gibi sizler de böyle kordon ip geçirebilirsiniz. Bunu nasıl yapıyorum? Şöyle iki ipin ucunu bağlıyorum. Sonrasında ipimi şöyle sürekli çeviriyorum. Sürekli çeviriyorum. Bu şekilde kıvrılıyor. Kıvrıldıkça kendisi şekil alıyor zaten. Böyle yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle bu şekilde papyon şeklinde süsler de kullanabilirsiniz. Bunlar da çok güzel yakışıyor gerçekten. Böyle umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz bu modeli. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.